Da yıllar önce ben başbakan yardımcısıyken bir ara rahmetli Denktaş gene masadan kalkma egzersizleri yapıyordu. Mecliste de bu onaylatıldı. Bizim hükümet de ondan sonra zaten kısa sürede bozuldu ya da bozduruldu. Ben o sırada Ankara'da bulunuyordum. Türk Dışişleri Müsteşarı'yla bir kısa sohbetimiz oldu. Çünkü Denktaş rahmetli masadan kalktı. Kalkarken de şunu söyleyerek kalktı. Yeniden oturmak için Kliridis'in beni tanıması lazım dedi. Tanımadan oturmam. Ben de düşündüm ve dedim ki bu nereye mal olacak bize? Bu tanınmadan oturmam siyaseti Rumları tek başına Avrupa Birliği'ne götürüyor. Nitekim de öyle oldu sonuçta. Tanınmaz istiyorsak eğer sizi en son tanıyacak insandan mı başlarsınız? Yani Kliridis. Yoksa size en yakın olanlardan mı başlarsınız? Ben Türkiye müsteşarıyla konuşurken o zaman dışişlerinde rahmet diliyorum İsmail Cem'e bir kez daha. Onun müsteşarı idi. Kendisi yoktu o an. Bana dedi ki yani bu tanınma siyasetini ben sorguladığımda ve niye en yakından başlanmıyor eğer böyle bir siyaset varsa dediğimde ne demek istiyorsun sorusuna cevaben Azerbaycan dedim. Dedi Azerbaycan sizi tanıyacak. O günlerde 150 ülke vardı dünyada. 150. ülke belki olur dedi. Neden? Karabağ. Yıllar sonra New York'ta Eylül ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Bu müzakereleri sorguladı. O da sizin gibi. Dedi ki ne olacak? Sonuç olmazsa yine referandumda siz evet Rumlar hayır derse ne olacak dedi. Vallahi Sayın Bakan dedim ne olacağı belli işte bizi tanıyacaksınız. Yolumuza devam edeceğiz. Karabağ dedi. Niye Karabağ Demek ki, diyor? Yani o zaman Karabağ'ın da tanınması gerekiyor Türkiye tarafından böyle problem olduğu için. Yani Karabağ konusu Azerbaycan'ın yumuşak karnı. O zaman onlar da tanınma ayrı devlet olarak çıkarlarsa piyasaya biz ne yaparız noktasında. Bana ilginç bir şey daha söyledi. Federasyonu kurun dedi. Bizim için de iyi örnek olabilir dedi. Kendi sorunlarımız bakımından. Bunu da bir not olarak söyleyeyim. Şimdi biz...